Herkese merhaba. Evet, şu anda İtalya, Venedik'te olabilirdik ama değiliz. Neredeyiz? Eskişehir'deyiz ve çok keyifli, dolu dolu bir video ile karşınızdayız. Beni çok heyecanlandırıyor çünkü ben de bir Eskişehirliyim. Gerçi 2000 senesinden beri Eskişehir'de yaşamıyorum ama memleket bir başka oluyor işte. Ben Eskişehir'i çok seviyorum. Bu videoyu izledikten sonra bakalım siz ne düşüneceksiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Eskişehir'in ilk yerleşim yeri Odunpazarı. Hani o Avrupa'da şehirlerde böyle Old Town denilen yerler vardır ya, o şehirlerin en eski yerleşim yeri. İşte o Eskişehir'de Odunpazarı. Madem ilk yerleşim yeri burası, biz de anlatmaya Odunpazarı'ndan başlayalım. Bu bölgede Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan Odunpazarı evleri var. Burayı gezerken sokaklarda hem orijinal haliyle kalmış eski Odunpazarı evlerini hem de tüm mimari özellikleri korunarak restore edilmiş, rengarenk, yenilenmiş evleri göreceksiniz. Bu Odunpazarı evlerin çoğunda insanlar yaşamaya devam ediyor. Ama müze, butik otel, kafe, restoran gibi çeşitli amaçlarda kullanılan evler de mevcut. Fotoğraf çekmekte hoşlananlar için de burası inanılmaz bir cennet. Tabii gündüzleri bayağı bir kalabalık oluyor, o yüzden olabildiğince erken gelmenizi tavsiye ederim. Eskişehir zaten fotojenik bir şehir genel olarak ama sanırım fotoğraf konusunda Odunpazarı'nı ilk sıraya koyabilirim. Bünyesinde yer alan 25 atölyesi ile el sanatlarının üretim, teşhir ve satışının yapıldığı Atlıhan El Sanatları Çarşısı da Odunpazarı'nda yer almaktadır. Odunpazarı'nda görülmesi gereken yerlerden biri de Kurşunlu Camii ve Külliyesi olacaktır. Avrupa'daki birçok önemli şehre bakarsanız ortasından bir nehir geçtiğini görürsünüz. Eskişehir bu anlamda da tam bir Avrupa kenti, hatta bir Avrupa başkenti görünümüne sahip.
Sakarya Nehri'nin en büyük kolu olan Porsuk Çayı Eskişehir'i bu şekilde ikiye bölüyor ve şehre gerçekten çok güzel bir hava katıyor. Burası Adalar Bölgesi olarak geçiyor. Su boyu ifadesi de sıklıkla kullanılır Eskişehirliler arasında. Sosyalleşme anlamında gerçekten şehrin en hareketli bölgelerinden birisi burası. Tabii şehir büyümeye devam ettikçe bu tarz sosyalleşme alanları şehrin başka yerlerine doğru kaymaya başladı ama burada hala Porsuk Çayı boyunca birçok kafe ve benzeri mekan bulabilirsiniz. Su boyunda tekne turu yapmak da mümkün. Bunun için iki alternatif var. İsterseniz belediyenin esport tekneleriyle turlayabilirsiniz. İsterseniz de o Venedik'le özdeşleşmiş gondollarla su boyunun keyfini çıkarabilirsiniz. Eskişehir aynı zamanda parklarıyla da meşhur bir şehir. Şehirde gidebileceğiniz, gezebileceğiniz birçok güzel ve konsept park var. Hepsini saymak tabii ki mümkün değil ama içlerinden belli başlı olanlarından biraz bahsetmek istiyoruz. İlk olarak Sazova Parkı ile başlayalım. Şu an arkamda görmekte olduğunuz yer Sazova Parkı. Halk arasında daha çok Sazova Parkı denilse de buranın asıl adı Eskişehir Bilim, Sanat ve Kültür Parkı. Yani adından da anlaşılacağı gibi aslında buraya sadece bir park demek çok doğru olmaz. Burası özellikle başta çocuklar olmak üzere birçok yaş grubuna hitap edebilecek, birçok yaş grubunun ilgisini çekebilecek bölümlere sahip bir alan. Buradaki her yeri gezmek isterseniz buraya bir gün ayırmanız gerekecektir. Bunu da belirtelim. Etkileyici dış görüntüsünün yanı sıra masal seansları, atölye ve etkinlik programları ile Masal Şatosu, özellikle çocuklu gezginleri burada Sazova Parkı'nda bekliyor olacak.
Sazova Parkı'nda dikkatinizi çekecek ilk şeylerden biri de korsan gemisi olacaktır. Gelin önce bu gemiye, sonra da parktaki diğer alanlara sırayla bir göz atalım. Sizlere önerebileceğimiz bir diğer park ise Kent Park. Burada da yine bir gölet var, yürüyüş parkurları, binicilik alanı, kafe, restoran gibi birçok şey mevcut. Asıl sizlere anlatmak istediğimiz çok daha özel bir şey var. Eskişehir'de deniz var mı diye sorsak şimdi ne alakası var falan dersiniz. Evet ki haklısınız, yani Eskişehir'de deniz yok. İşte Eskişehir tamam güzel şehir ama bir de deniz olsaymış diyebilirsiniz. İşte o yüzden şu an buradayız. Evet Eskişehir'de deniz yok ama burada Kent Park'ta bir plaj var. Burası Türkiye'nin ilk suni plajı. Yaklaşık 350 metre uzunluğunda bir plaj. Yani aslında Eskişehir yoku var eden bir şehir. Modern bir şehir, yaratıcı bir şehir.
Eskişehir'in aynı zamanda bir sevgi ve aşk şehri olduğunu simgelemek için Porsuk Çayı üzerinde oluşturulmuş bir ada var. Adı ise Şehri Aşk Adası. Adaya bu arkamda gördüğünüz köprüden geçebiliyorsunuz. Köprünün adı ise Şehri Aşk Köprüsü. Şimdi arkadaki manzaraya, yeşilliğe bakarak Londra'da olduğumuzu veya Amsterdam'a geçtiğimizi düşünmeyin. Güneşli havadan da anlayacağınız gibi hala Eskişehir'deyiz. Eskişehir'in parklarını gezmeye devam ediyoruz. Eskişehir'de parkların sonu yok. Tabii ki hepsini anlatmayacağız ama sizlere son bir yerden daha bahsetmek istiyoruz. Şu an Kanlıkavak Parkı'ndayız. Burası da Eskişehir'in doğal güzelliğini en iyi yansıtan yerlerden birisi. Kanlıkavak için son park demiştik ama dayanamadık. Gelin gün batmadan size bir park daha gösterelim. Şimdi ise Şelale Park'tayız. Bu parkın diğer parklarda ayrışan özelliği ise buranın aynı zamanda bir manzara tepesi olması. Sizlere çok güzel bir Eskişehir manzarası sunuyor. Parkta aynı zamanda yapay bir şelale var. Zaten park da adını buradan alıyor. Eskişehir müze bakımından da oldukça zengin bir şehir. Bunlardan da bazılarını sizlere kısaca anlatmak istiyoruz. Tabii bu noktada Odunpazarı Modern Müze ile başlamakta fayda var.
Odunpazarı Modern Müze 2019 yılında açıldı ve burası dünyanın birçok yerinden modern ve çağdaş eserlerin sergilendiği bir buluşma noktası. Müzenin mimari tasarımında ise Japon mimar Kengo Kuma'nın imzası var. İçeride çok çarpıcı eserler var. Hadi gelin kısaca bir göz atalım. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'in kurucusu olduğu Bal Mumu Heykel Müzesi'nin önündeyiz. Burası 2013 yılında açıldı ve içeride 150'den fazla Bal Mumu heykel var. Gelin buraya da hep birlikte bakalım. Şehrin arkeolojik tarihi hakkında da fikir edinmek isterseniz Eti Arkeoloji Müzesi'ne gelebilirsiniz. İçeride Neolitik Filik çağlarından tutun, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı birçok farklı döneme ait eserler mevcut. Yine Odunpazarı bölgesinde yer alan Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'nde ise Türk ve yabancı birçok sanatçının cam işçiliği eserlerine yer verildi.
Odun pazarında aynı zamanda birçok sıcak cam üfleme ve işleme atölyesi de mevcut. Buralarda da bu cam eserlerin nasıl yapıldığını birebir de görebilirsiniz. Lületaşı Müzesi Odunpazarı'ndaki Kurşunlu Külliyesi'nde yer alıyor. Tabii müzeye geçmeden önce lületaşı nedir birazcık ondan bahsedelim. Aslında Eskişehir denilince akla gelen ilk şeylerden birisi lületaşı. Ve dünya lületaşı rezervlerinin de çok büyük bir bölümü Eskişehir'de yer alıyor. Hafif ve yumuşak bir yapıda olup kolay işlenebilen bir taş olduğu için genel olarak başta pipo olmak üzere takı, biblo ve benzeri aksesuar ve hediyelik eşya yapımında kullanılıyor. Bu müzede lüle taşından yapılmış birçok eser görebilirsiniz. Eğer eşinize dostunuza Eskişehir'den bir hediye götürmek isterseniz lüle taşı hem anlamlı hem de oldukça orijinal bir hediye olacaktır. Aynı zamanda hem Odunpazarı'nda hem de şehrin farklı noktalarında farklı lüle taşı ustalarının atölyelerine ve satış noktalarına da illaki denk geleceksinizdir. Lüle taşı dünyada yalnızca Eskişehir'de çıkan Eskişehir'e özgü bir taştır. Eskişehir'de kuzey bölgesinde bulunan 8-10 tane köyün toprak arazisinden, yerin muhtelif derinliklerinden 1 metreden başlayarak 120 metre derinliğe kadar tamamen ilkel şartlarda çıkarılmasına müsaade edilen bir maden türüdür. %78 oranında emici özelliğe sahip bir taştır. Yer altından çıktığında çok yumuşak bir dokuya sahiptir. Bu %78 nikotin emme özelliğine sahip. Aynı oranda ev içerisinde hijyenik ortam, vücuttaki negatif enerji alma, stres alıcı özelliğinin yüksekliği, %90 radyasyon alıcı özellikleri bulunan dünyanın en hafif taşı ve dünyadaki yanmayan taşlar sınıfındadır. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre yerleşkesinin hemen karşısındaki Eskişehir Havacılık Müzesi'nin önündeyiz. Burası müze olarak bilinse de aslında müze statüsünde bir yer değil. Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı olarak geçiyor ve bu tematik parkta birçok eski uçak modelini görebilirsiniz. Eskişehir'deki gördüğümüz diğer yerlere kıyasla burası biraz bakım istiyor diyebiliriz. Hani tema olarak çok güçlü ama sanırım biraz ilgisiz kalmış.
aslında Türk sanayisi için çok önemli bir değer olacakken belli sebeplerden dolayı devamı gelemeyen bir proje olan Devrim Otomobili, yani Türkiye'nin ilk yerli otomobili Eskişehir'de TÜROSAŞ Müzesi'nde yer alıyor. Devrim Otomobili'ni burada ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in tarihe geçen "Garp kafasıyla otomobil yaptık ama şark kafasıyla benzin koymayı unuttuk" sözüyle de hatırlanan devrim arabası maalesef hiç seri üretime geçemedi. Her ne kadar ilk araçta benzin problemi yaşandıktan sonra diğer araçla birlikte Anıtkabir'e kadar başarıyla gidilebilmiş olsa da ertesi gün gazeteler "Devrim yolda kaldı, devrim yürümedi" gibi manşetler attılar. Ama benzinli olan diğer aracın başarıyla çalıştığından kimse bahsetmedi. Üretilmiş olan 4 araçtan 3'ü hurdaya ayrılırken kalan tek devrim aracı burada Eskişehir'de TÜROSAŞ Müzesi'nde sergilenmekte. Eskişehir'i gezmeye hızla devam ediyoruz çünkü daha anlatacak çok şey var. Şu an Haller Gençlik Merkezi'nin önündeyiz. Haller Gençlik Merkezi ismi buranın restore edilmeden önceki eski binasından gelmekte. Burası eskiden yaş sebze ve meyve hali olarak kullanılıyormuş ama 2000 senesinde baştan yaratılarak gençlerin keyifle vakit geçirebileceği bir mekan haline dönüştürüldü. Ve burası tasarlanırken Londra'daki Covent Garden'dan esinlenildiği söylenmekte. Hadi gelin içeri hep birlikte bakalım. Caddesi'ndeyiz. İki önemli tramvay hattının birleştiği bu cadde adını ise Eskişehir'in Kurtuluş Günü olan 2 Eylül'den alıyor. Trafiğe kapalı bir cadde olduğu için yaya dostu diyebiliriz ama yine de tramvaylara dikkat etmekte fayda var. Eskişehir'e gelip buraları gezecek kişiler için çok önemli olmasa da bir Eskişehirli olarak benim için önemli olan yerlerden birisi de Esnaf Sarayı. Burası aslında yıllar önce şehrin modern tarzdaki ilk alışveriş merkezi. Tabii 80'ler 90'lardan bahsediyorum. Böyle günümüz AVM'lerini düşünmeyin, daha eski kafa bir şey. Zaten ben de buraya gelmeyeli bir yaklaşık 20 sene olmuştur. Bugün aslında bir girip bakacaktım ama şöyle bir kapıdan baktım. Çok kalabalık ve havasız gözüküyordu. Tabii bu pandemi şartlarında kapalı bir mekan olduğu için girmek istemedim ama çok merak ediyorum. Acayip vintage bir yer olmuş olabilir. Çok uzatmadan Esnaf Sarayı ile ilgili iki şeyden daha bahsetmek istiyorum. Belki son kuşak için çok bir şey ifade etmeyebilir ama şehirlerde böyle belli buluşma noktaları vardır ya. Mesela İzmir'de Sevinç Pastanesi'nin önü veya Ankara'da Kızılay'daki YKM PTT'nin önü gibi. Veya işte İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nin girişindeki Olasılık Hamburgerci'nin önü gibi. İşte Eskişehir'de de nereye gideceksen git, önce burada Esnaf Sarayı'nın önünde buluşulurdu. Buradan nereye gideceksen oraya giderdin. Tabii o zamanlar cep telefonu falan da yok. Burada benim böyle saatlerce bekleyip arkadaş gelmediğinde eve döndüğümde epey bir olmuştu. Bir de yanlış hatırlamıyorsam ben yürüyen merdivene ilk defa burada Esnaf Sarayı'nda binmiş olabilirim. İyi gidi günler.
2 Eylül Caddesi civarında görülebilecek başka yerler de var. Bunlar çok fazla turistik değil, o yüzden Eskişehir'e 1-2 günlüğüne geldiyseniz buraları görmenize gerek olmayabilir. Ama daha uzun süreliğine gelecekseniz şimdi ekranlarınızda göreceğiniz birkaç yeri de not alabilirsiniz. Doktorlar Caddesi'ndeyiz. Burası da trafiğe kapalı bir cadde. Burayı İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ne benzetirler ama tabii oraya göre çok daha kısa bir cadde olduğu için nedense bende o hissiyatı uyandırmıyor. Ama benim de Eskişehir'de en sevdiğim yerlerden birisi burası. Buradan geçmek, şöyle 2-3 dakika yürümek gerçekten insana güzel geliyor. Doktorlar Caddesi'nin hemen paraleli ise Eskişehir Barlar Sokağı olarak geçiyor. Her ne kadar bu tip sosyalleşme alanları şehrin farklı yerlerine kaysa da Barlar Sokağı da hala şehrin gece hayatının önemli yerlerinden birisi konumunda. Tabii birkaç kere söyledik. Şehir büyümeye devam ettikçe bu tip sosyalleşme mekanları da farklı yerlere doğru kayıyor dedik. Peki nereye kayıyor? Bu Doktorlar Caddesi'nin devamında yer alan eski fabrikalar bölgesi olarak da bilinen aslında bu arkamda gördüğünüz Espark Alışveriş Merkezi'nin devamında yer alan cadde her geçen sene popülerliğini arttırıyor. Yol boyunca kafeler, barlar, eğlence mekanları var ve bunların sayısı her geçen sene artıyor. Yani gençler biraz bu tarafa kaydı. O yüzden gelin biz de biraz bu tarafa bakalım.
bölgede geçtiğimiz yıllarda açılmış bir de alışveriş ve eğlence merkezi var. Kasaba modern. Aslında birkaç mağaza dışında tamamen eğlence ve yeme içme üzerine bir yer. Şimdi popülerlik tabii hızlı değişen bir kavram ama en azından 2021 özelinde konuşacak olursak Eskişehir'in en popüler yerlerinden birisi. Gençlerden bahsetmişken Eskişehir'in bir üniversite şehri olduğunu da vurgulayalım. Şehirde 3 tane üniversite var. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi. Bu 3 üniversitede toplam 80 bin öğrenci var. Şehrin nüfusunun 800 bin civarı olduğunu düşünürsek, şehrin yaklaşık %10'unun üniversite öğrencisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da oldukça dikkat çekici bir istatistik. Eskişehir aynı zamanda heykel dostu bir şehir. Zaten şehirde gezerken böyle sağda solda bir sürü heykel göreceksiniz. Ve buradaki heykeller biraz farklı. Bazıları hayatın içinden sahneler aslında. Mesela bu yanımda oturan dedikoducu teyzeler en çok bilinenlerinden birisi. İleride bir tane mesela balık tutan bir dayı var. Bir de tabii bazıları böyle komik. Mesela su boyunda böyle bir yere oturmuş, çekirdek çitleyen bir eşek gördüm. Oldukça keyifli. Neyse ne diyeceğim. Ayşe'nin görünce ne yapmış duydunuz mu? Tabii. Ya Selahattin'in kızı yok mu Ayşe? Eskişehir'i gezdik ettik de bir şey yemeyeceğiz mi, içmeyeceğiz mi? Eskişehir'de ne yenir, ne içilir? Biraz da bunlardan bahsedelim.
Eskişehir'e özgü birçok yemek var tabii ki ama içlerinde en çok öne çıkanı, en bilineni çiğ börek. Bunun için güzel bir yere gidiyoruz. Şimdi orada çiğ böreklerini sipariş edelim ve birazcık neymiş ne değilmiş bahsedelim. Şimdi yemeğe geçmeden çiğ börekle ilgili yanlış bilinen bir şey düzeltelim. Çiğ börek değil, çiğ börek. Çiğ denmesi saçma olurdu zira sonuçta pişirilerek yapılan bir şey. Peki çiğ börek ne demek? Çiğ Tatarca'da güzel, lezzetli demek. Yani aslında çiğ börek, güzel börek, lezzetli börek anlamına geliyor. Çiğ börek de zaten orijin olarak bir Kırım Tatar yemeği. Eskişehir'e gelip çiğ börek yemeden aman diyeyim. Sakın dönmeyin. Çiğ börekten sonra şimdi de Pino'nun önündeyiz. Logosundan da anlayabileceğiniz gibi Pino bir hamburgerci. Peki olayı nedir? Öncelikle o çok bilindik fast food hamburgercileriyle hiçbir alakası yok. Zaten olsa anlatmaya değecek bir şey olmazdı. Son dönemde çıkmış o işte kaburga etli, fümeli, craft hamburgerciler gibi de değil. Nasıl tarif ederim gerçekten bilmiyorum ama sanırım ev hamburgeri demek en güzel tanım olur. Böyle evde annenizin yaptığı hamburger gibi. Çok lezzetli. Tabii şimdi sanki Amerika'daymışız gibi ne yemeli deyince hamburgerden bahsetmek biraz saçma oldu. Aslında internetten araştırdığınızda Eskişehir özgü birçok yemek bulabilirsiniz. Ben burada sadece bir Eskişehirli olarak çok lezzetli bulduğum bir yeri sizlere önermek istedim. Yani öyle Eskişehir mutfağı sadece çiğ börek ve hamburgerden ibaret gibi düşünmeyin. Eğer Eskişehir'de 2-3 gün kalacaksanız öğünlerinizin birisi için Pino'yu değerlendirebilirsiniz. Zaten şehrin birçok yerinde şubesi var. Kısa bir hamburger arasından sonra Eskişehir'e özgü lezzetlere geri dönecek olursak Met helvasından mutlaka bahsetmek lazım. Met helvası böyle pişmaniye tadını andıran lifli bir helva. Vanilyalısı var, kakaolusu var. Buralara gelmişken Met helvasının da mutlaka tadına bakın. Belki 1-2 paket de evinize götürebilirsiniz. Boza sever misiniz bilmiyorum ama Eskişehir'de Karakedi bozacısı çok meşhur. Boza severler burayı kaçırmasın. Şimdi çiğ böreği bir kenara bırakacak olursak hamburger, met helvası, boza tamam bunlar okey ama asıl şimdi size bir şey göstereceğim. Bu inanılmaz bir şey ve ben Eskişehir'in dışında buna hiç rastlamadım. Bunun için işin ustası Lalezat Pastanesi'ne geldik. Konumuz pedifür. Aha da bu. Muhtemelen adını hiç duymamışsınızdır ama emin olun bir kere yeseniz bir daha hayatta unutmazsınız. Kabaca tarif etmeye çalışırsam aslında profiterolün içindeki kremalı topçuklar var ya onlara benziyor ama pedifürü bu şekilde tanımlamak aslında pedifüre biraz hakaret olur. Aslında ben krema hiç sevmem. Kremalı tatlı hayatta yemem ama bunun içindeki krema dolgusu o kadar hafif ki yani bir oturuşta bir kutuyu rahatlıkla bitirebilirim. Bazı şeyleri tarif etmek, anlatmak gerçekten çok zor. Pedifür de bunlardan birisi. Bu arada pedifürü her yerde bulamazsınız ama almak isterseniz mutlaka buraya Lalezat Pastanesi'ne gelin.
Şehir Eskişehir'dir. Rahatlıkla imzamı atarım. Eskişehir gerçekten masal gibi bir şehir. Ben de o yüzden kapanışı burada Masal Şatosu'nun önünde yapmak istedim. Bu videoda bir Eskişehirli olarak bildiğim kadarıyla size Eskişehir'i anlatmaya çalıştım. Umarım hem Eskişehir'i hem de bu videoyu beğenmişsinizdir. Başka keşiflerde görüşmek üzere. Kısa bir hamburger arasından sonra Eskişehir'e özgü lezzetlere geri dönecek. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz. Boş ver dedim, kamyon geçiyor. Tamam, şimdi. Eskişehir'i gezmeye hızla devam ediyoruz çünkü daha anlatacak çok şey var. Şu an Haller Gençlik Merkezi'nin önündeyiz. Haller çok geniş. Ne yapalım? Burası eskiden yaş sebze meyve hali olarak kullanılıyormuş ama 2000 senesinde baştan yaratılarak burada bile motor yok. Evet. Eskişehir'i gezmeye hızla devam ediyoruz. Şu an Haller Gençlik Merkezi'nin önündeyiz. Hadi ama. Niye sağa sola bakıyorsun? Ve dünya lüle taşı rezervlerinin de çok büyük bir bölümü Eskişehir'de yer alıyor. Okuyacaksan sana yaklaşayım. Yok. Tekrar ben baştan başlayayım şey. Zaten çok kısaydı sonrasında. Kapatayım o zaman. Kapatmamış mı? Hayır, çekiyorum ben. Kapat.